Bu görüntülere dikkatle bakın. Neonlarla aydınlanmış gökdelenler, yüksek kalitede bir hayat konforu, lüks arabalar ve pahalı alışveriş merkezleri. Burası Hong Kong. Dünyanın en zengin ve en yoğun şehirlerinden biri. Ama az sonra görülmeyen ve tahmin bile etmenin güç olduğu kısmını göreceksiniz. Işıkların ardındaki karanlığı. Şehrin diğer yüzünü görmeye hazır olun. Önce şehrin tarihinden başlamak istiyorum. 1842'de İngiltere'nin Çin'le yaptığı Afyon Savaşları sonrası Hong Kong, Britanya İmparatorluğu'nun gözbebeği oldu. 1997'de ise Çin'e geri döndü. Kapitalizmin ve Çin sisteminin çarpıştığı bu şehir, finans dünyasının merkezlerinden biri haline geldi. Ama gelişim adaletli dağılmadı. Zengin çok zengin, fakir çok fakir oldu. Orta sınıf neredeyse yok denecek hale geldi. Bugün milyonlarca insan bu şehirde insanca yaşamaktan uzak. Hong Kong, dünya çapında metrekare bazında en pahalı konut piyasasına sahip. Hong Kong'da bir daire satın almak, ortalama bir çalışanın 20 yıllık maaşına mal olabilir. Birçok aile bırakın ev sahibi olmayı, kira ödemekte bile zorlanıyor. Grafikte konut fiyatlarının yıllara göre hazırlanmış artış miktarını görebilirsiniz. Ortalama kira fiyatı bir odalı ev için 2000 ila 3000 dolar arası. Asgari ücretli bir çalışanın aylık geliri bunun çok altında. Neredeyse yarısı. Sosyal konut için bekleme süresi ise 6 ila 10 yıl. İnsanlar artık ev değil bir alan kiralıyor. Ve bazıları tabut büyüklüğünde alanlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Bu gördüğünüz yer bir hapishane değil. Burası bir ev. Hayal edin. Uyandığınızda başınızı bile tam kaldıramayacağınız bir kutunun içerisindesiniz. Geceleri dönerken dirseğiniz teneke duvarlara çarpıyor. Ve nefes almak bile lüks haline gelmiş. Çünkü bir pencere bile yok. İşte bir tabut ev. Yaklaşık 2 metrekare. İçerisinde sadece bir yatak, küçük bir raf ve bazen de bir vantilatör. Pencere yok, güneş yok, hava yok. İnsanlar bu alanı aylık 200 ila 300 dolar civarı bir paraya kiralıyor. Neden mi? Başka seçeneği yok. Burası Hong Kong. Dünyanın en zengin şehirlerinden biri. Ve işte burada binlerce insan bu tabut evlerde yaşamaya mahkum. Bu gördüğünüz demir kafesler insanların yaşadığı alanlar. Aynı apartman dairesi içerisinde 10 ila 20 kişi yaşamakta. Yataklar demir parmaklıklarla ayrılmış. Kimi zaman aynı kafesi 2 kişi vardiyalı kullanıyor. Ortalama kafes evler 160 ila 170 dolar civarı. İnsanların geneli güne erken başlıyor. Dışarıda vakit geçiriyor. Çünkü içerisi havasız. Gününü sokakta geçiriyor. Genellikle parkta oturuyor. Geri döndüğünde içeride yemek pişirmek neredeyse imkansız. Birçok kişi ortak alanda yemek yiyor, yıkanıyor, bazen de sıraya giriyor. Hong Kong'da kiralar dünyanın en yüksekleri arasında. Hükümetin sosyal konut üretimi yeterli değil. Bu yüzden binlerce insan kafes evlerde yaşamak zorunda kalıyor. Bu insanlar modern dünyanın en zengin şehirlerinden birinde insan onuruna aykırı bir şekilde yaşıyor. Bu sadece yoksulluk değil, sistematik bir görmezden gelme. Hong Kong'un toplam yüz ölçümünün yaklaşık %24-25'i yerleşim ve inşaata uygundur. Toplam yüz ölçümü ise 1110 kilometrekaredir. Bu alanın %40'tan fazlası ormanlık alan, park ve doğa rezervi. %30-35'i dağlık ve inşaata elverişsiz arazi. Geriye kalanı ise %24-25'i konut, altyapı, yollar ve sanayi kullanımına uygundur. Hong Kong'da biçimi ve içerisindeki sakin sayısı ile adından söz ettiren bir bina bulunmakta. Bir takma ismi de var. Canavar bina. Bu aslında bir yapı kompleksidir ve toplam 5 binadan oluşmaktadır. Bu binalar 1960'larda Hong Kong'da inşa edilmiş ve yaklaşık 10.000 kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Toplamda
2243 daire bulunmaktadır ve binalar 18 katlıdır. Canavar bina lakabı bu yapıların son derece yoğun ve sıkışık mimarisi nedeniyle verilmiştir. Binaların balkonları ve pencereleri birbirine çok yakın olup yukarıdan bakıldığında adeta bir labirenti andırmaktadır. Bu benzersiz yapı birçok film ve müzik videosuna ev sahipliği yapmıştır. Ziyaret etmeyi düşünüyorsanız Quarry by MTR istasyonundan kısa bir yürüyüşle bu binalara ulaşabilirsiniz. Ancak buranın aktif bir yerleşim alanı olduğunu ve sakinlerinin mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini unutmayınız. Hong Kong'daki canavar bina içerisinde yaşayan insanların hayatı dışarıdan bakıldığında kaotik ve sıkışık gibi görünse de aslında birçok açıdan Hong Kong'un yaşam gerçeklerini yansıtıyor. Bu yapılar 18'er katlı olup her katta onlarca daire bulunan, iç avluya bakan çok yoğun yerleşimli apartmanlardır. Dairelerin çoğu 15-25 metrekare arasında değişen küçük alanlardır. Aileler tek odalı bu alanlarda mutfak, banyo ve oturma alanını bir arada kullanmak zorunda kalır. Camların dışı genellikle eşyalarla doludur. Çamaşır ipleri, vantilatörler, klimalar ve bitkiler. Bu binalarda genellikle düşük ve orta gelirli aileler, yaşlılar ve bazı göçmenler yaşıyor. Aynı zamanda bu daireler kiralık oda olarak paylaşılıyor. Bir evin içerisinde 3-4 farklı kişinin yaşadığı durumlar oldukça yaygın. Kiralar Hong Kong genelinin altında olmasına rağmen konfora oranla hala pahalı. Aylık yaklaşık 400 ila 800 dolar civarı. Komşuluk ilişkileri ise güçlüdür. İnsanlar dar koridorlarda sohbet eder, çocuklar avluda oynarlar. Gürültü önemli bir sorun. İnce duvarlar her odadan ses geçişine neden olur. Hava sirkülasyonu zayıf, bu nedenle klima veya fan kullanımı zorunludur. Güneş ışınları genelde avluya kadar bile ulaşamaz. Bu dairelerin birçoğu tüm gün karanlıkta kalır. Yapılar eski olduğu için sık sık su borusu patlamaları, elektrik kesintileri yaşanır. Temizlik genelde bina sakinlerinin oluşturduğu topluluklar tarafından sürdürülür. Bu binalarda asansör yoktur ya da sürekli bozulmaktadır. Bu devasa beton yığını dışarıdan bakıldığında ürkütücü, hatta distopik görülebilir. Ama içerisindeki insanlar için burası bir ev. Sınırlı alana rağmen kahkahaların duyulduğu, çayın kaynadığı, dostlukların kurulduğu bir yer. İşte Hong Kong'un canavar binasında yaşam dengesi bu şekilde. Aşırı nüfus yoğunluğu, devasa ekonomik eşitsizlik ve sosyal konut projelerinde yavaş ilerleme. Bu bileşim milyonlarca insanı 21. yüzyılda insanlık dışı koşullarda yaşamaya mahkum ediyor. Gelecekte Hong Kong'un durumunu herkes merakla bekliyor. 2047 yaklaşıyor. Bir ülke, iki sistem devri bitiyor. Hong Kong'un Çin'e tam entegrasyonu başlıyor. Ama insanlar hala yaşamak istiyor. Sadece barınmak değil. Daha fazla sosyal konut, kira kontrolü, boş alanların değerlendirilmesi. Bunlar çözüm olabilir mi? Kimse neler olacağını tahmin edemiyor. Günümüzde tıpkı Türkiye ve birkaç ülke gibi değil mi? Kimisi zenginlik içerisinde kocaman evlerde yalnızlıktan dert yanarken, kimisi de tabut evlerde, kafes odalarında yaşamını sürdürüyor. Sosyal adalet, iklim krizi, sürdürülebilirlik falan diyoruz da. Sanırım bazı insanlar için en temel yaşam koşullarının bile zor karşılandığı, eski kölelik düzenlerini bile aratacak bir çağın eşiğindeyiz hatta. Ve belki de o eşiği geçmiş durumdayız. Tamamen sadece zengin ve sadece çok fakirlerin olduğu, zenginin acımasız tavrı, fakirin ise mecburiyet köleliği. Belki de aralarında aynı şehirde 10-15 dakika mesafe var. Fakat onlar penceresi bile olmayan tabut evlerde yaşıyor. Amaçları sadece hayatta kalmak. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Güncel videoların gelmesi için beğeni ve abonelikler desteğiniz olacaktır.